Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Ekim Devrimi'nin ardından kurulan Sovyetlerin eğitim ve kültür politikalarına yön veren, milyonlarca insanın eğitimle buluşmasında önemli rol oynayan yazar, filozof, sanat kuramcısı ve devrimci politikacı Anatoli Lunacharsky'nin hayatını inceleyeceğiz. Bir devrim yalnızca iktidarı ele geçirmekle mi gerçekleşir? Peki ya insanların düşünme biçimini, eğitim sistemini, sanatı ve kültürü dönüştürmek? İşte bu videoda Sovyet tarihinin en önemli fakat en az konuşulan isimlerinden birinin hikayesini ele aldık. Çarlık Rusyası'nın baskıcı koşullarında yetişen genç bir devrimcinin dünyanın ilk sosyalist devletinin kültür ve eğitim mimarlarından birine dönüşme hikayesine tanıklık ediyoruz. Lunacharsky'nin Lenin ile olan ilişkilerini, Ekim devrimindeki rolünü, Sovyet eğitim sisteminin kuruluşundaki katkılarını, sanat ve kültür hakkındaki görüşlerini ve ardında bıraktığı tarihsel mirası ele aldık. Eğer Sovyetler Birliği'nin yalnızca siyasi ve ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel tarihini de merak ediyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız Sovyet kültür devriminin mimarlarından biri olan Anatoli Lunacharsky'nin hayatına doğru bir yolculuğa çıkalım. Sovyet tarihinden söz edildiğinde çoğu kişinin aklına Lenin, Stalin ya da diğer bilindik siyasi liderler gelir. Ancak sosyalist kültürün, eğitimin ve sanatın inşasında belirleyici rol oynayan isimlerden biri olan Anatoli Lunacharsky de hiç kuşkusuz diğer önderler kadar önemli. O yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda yeni sosyalist insanın yetiştirilmesi için mücadele eden büyük bir eğitim ve kültür kuramcısıydı. Lunacharsky 23 Kasım 1875 tarihinde Ukrayna'nın Poltava kentinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren geniş bir eğitim aldı. Ailesi eğitimli bir çevreye mensuptu ve genç Anatoli çok erken yaşlardan itibaren felsefe, edebiyat ve siyasetle ilgilenmeye başladı. 19. yüzyılın sonları Rus Çarlığı'nın büyük toplumsal çelişkiler yaşadığı bir dönemdi. Bir tarafta aristokrasi ve sermaye sınıfı bulunurken, diğer tarafta milyonlarca işçi ve köylü ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyordu. Genç Lunacharsky de bu eşitsizlikleri görerek devrimci fikirlerle tanıştı. Henüz lise yıllarındayken Marksist çevrelerle ilişki kurdu. Özellikle Marx ve Engels'in eserleri üzerinde yoğunlaştı, onların geliştirdiği bilimsel sosyalizm teorisi genç Lunacharsky üzerinde derin bir etki bıraktı. 1895 yılında eğitim amacıyla İsviçre'ye gitti. Burada dönemin önemli Marksist düşünürlerinden biri olan Alexander Bogdanov ile tanıştı. Bu dönemde Avrupa'daki sosyalist hareketleri yakından inceleme fırsatı buldu. Bogdanov ile kurduğu dostluk onun teorik gelişiminde büyük rol oynamıştır. Lunacharsky yalnızca siyasi mücadeleye değil, kültür ve sanatın devrimci dönüşümüne de ilgi duyuyordu. Ona göre sosyalizm sadece ekonomik ilişkilerin değişmesi değil, aynı zamanda insanın düşünce dünyasının, sanat anlayışının ve eğitim sisteminin de yeniden kurulması anlamına geliyordu. Bu düşünce, ilerleyen yıllarda onu Sovyet kültür politikalarının en önemli mimarlarından biri haline getirecekti. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Rusya'da devrimci hareketler giderek güçleniyordu. 1903 yılında Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi içerisinde yaşanan ayrışma, Bolşevikler ve Menşevikler olarak iki farklı siyasi çizginin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu süreçte Lunacharsky, Vladimir Lenin'in temsil ettiği devrimci sosyalist çizgiye yakınlaştı. Lenin'le tanışması, onun siyasi yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 1905 devrimi sırasında aktif olarak mücadele yürüttü, işçi sınıfının örgütlenmesinde görev aldı ve devrimci basında çok sayıda makale yayımladı. 1905 devrimi başarısızlığa uğramış olsa da Lunacharsky için bu süreç önemli bir deneyim oldu. Devrimin başarısı için yalnızca ekonomik koşulların değil, aynı zamanda kültürel dönüşümün de gerekli olduğuna daha fazla ikna olmuştu. Bu dönemde tiyatro, edebiyat ve sanat üzerine çok sayıda makale yazdı. Ona göre sanat toplumdan bağımsız bir alan değildi. Sanat, halkın bilincini geliştiren ve yeni toplumun kurulmasına katkıda bulunan önemli bir araçtı. Bir süre Avrupa'da sürgün hayatı yaşadı. Paris, Cenevre ve diğer Avrupa kentlerinde sosyalist çevrelerle ilişki kurdu. 1917 yılına gelindiğinde ise Rusya, 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı büyük kriz içerisindeydi.
Şubat devrimi Çarlık rejimini yıkmıştı ancak iktidar sorunu çözülememişti. Bu süreçte Lunacharsky, Bolşevik Parti saflarında Ekim devriminin hazırlanmasına aktif biçimde katıldı. 1917 Ekim'inde işçi sınıfı ve köylüler Bolşevik Parti önderliğinde iktidarı ele geçirdiğinde Lunacharsky de yeni sosyalist devletin kuruluşunda görev alan kadrolardan biri oldu. Ekim devriminin hemen ardından Lunacharsky Halk Maarif Komiseri olarak görevlendirildi. Bu görev günümüzün eğitim, kültür, bilim ve sanat bakanlıklarının toplamına yakın bir sorumluluk alanına sahiptir. Sovyet hükümeti için eğitim yalnızca okuma yazma öğretmek değil, aynı zamanda emekçi halkın kültürel seviyesini yükseltmek anlamına geliyordu. Devrim öncesinde Rus İmparatorluğu nüfusunun büyük bölümü okuma yazma bilmiyordu. Lunacharsky'nin öncülüğünde yürütülen kampanyalar sayesinde milyonlarca insan eğitim sistemine dahil edildi. Ekim devrimi sonrasında başlatılan okuma yazma seferberliği, dünya tarihinin en büyük eğitim kampanyalarından biri haline geldi. Lunacharsky, bilim insanlarının, sanatçıların ve eğitimcilerin sosyalist toplumun inşasında önemli bir rol oynadığına inanıyordu. Bu nedenle çok sayıda tiyatro, müze, kütüphane ve sanat kurumunun korunması için yoğun çaba gösterdi. Özellikle iç savaş yıllarında kültürel mirasın korunması konusunda büyük sorumluluk üstlenmiştir. Onun yaklaşımına göre sosyalizm, geçmişin bütün kültürel birikimini reddetmek değil, insanlığın ilerici mirasını yeni toplumun hizmetine sunmaktı. Bu nedenle klasik Rus edebiyatı, tiyatro ve sanat eserlerinin korunmasına büyük önem verdi. Aynı zamanda Sovyet sinemasının, tiyatrosunun ve yeni sanat akımlarının gelişimini destekledi. Lunacharsky'nin liderliğinde Sovyet eğitim sistemi ücretsiz, bilimsel ve kitlesel bir yapıya dönüştürüldü. Bu model daha sonra dünyanın birçok ülkesindeki kamusal eğitim sistemlerini de etkileyecekti. Anatoly Lunacharsky yalnızca sıradan bir devlet görevlisi değildi. Üretken bir filozof, sanat tarihçisi ve yazardı. Hayatı boyunca yüzlerce makale, kitap ve tiyatro eseri kaleme aldı ve sanatın insanların dünyayı anlamasını sağlayan güçlü bir toplumsal araç olduğunu yaşamı boyunca savundu. Bu nedenle sanatın geniş halk kitlelerine ulaştırılması gerektiğini her zaman dile getirmiştir. Bu yüzden de sanatın elit çevrelerin ayrıcalığı olmaktan çıkarılması gerektiğine inanıyordu. Bu amaçla işçi dernekleri, halk tiyatroları, kültür evleri ve eğitim kurumlarının yaygınlaştırılmasına destek verdi. Lunacharsky bilimsel ilerlemeye de büyük önem veriyordu. Çünkü sosyalizm yalnızca ekonomik gelişme değil, aynı zamanda insanlığın entelektüel ve kültürel kapasitesinin gelişmesi anlamına geliyordu ve Lunacharsky bu görüşe sıkı sıkıya bağlıydı. Bu nedenle özellikle Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında bilim insanları, sanatçılar ve eğitimcilerle yakın işbirliği içinde çalıştı. İnsanlığın ilerlemesine, eğitimin dönüştürücü gücüne ve kültürün toplumsal önemine derin bir inanç besliyordu ve bu yaklaşım onu Sovyet tarihinin en özgün düşünürlerinden biri haline getirdi. ...1929 yılında Lunacharsky Halk Maarif Komiserliği görevinden ayrıldı ancak politik faaliyetleri sona ermedi. Uluslararası kültürel ilişkiler, diplomasi ve edebiyat alanlarında çalışmalarını sürdürdü. 1933 yılında Sovyetler Birliği'nin İspanya Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Ancak görev yerine ulaşamadan Fransa'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi ve Sovyet kültür devriminin en önemli mimarlarından biri hayata veda etti. Bugün Anatoly Lunacharsky'nin mirasına baktığımızda onun Sovyet eğitim sisteminin kurulmasında, okuma yazma seferberliğinin başarısında ve sosyalist kültür anlayışının şekillenmesinde büyük roller oynadığı açıkça görülmektedir. Sovyetler Birliği ve dünya sosyalist tarihine damga vurmuş Lunacharsky, kültürün ve eğitimin toplumsal dönüşümdeki gücüne inanan bir devrimci olarak günümüzde halen büyük saygıyla anılmaktadır. Onun yaşamı sosyalizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel bir dönüşüm projesi olduğunu da bizlere hatırlatmaktadır. Bugün bile eğitimin, sanatın ve kültürün toplumların gelişimindeki rolü tartışılırken Lunacharsky'nin ortaya koyduğu fikirler tarihsel önemini korumaktadır. Evet dostlar,
Bu videomuzda Sovyet eğitim ve kültür politikalarının şekillenmesinde büyük rol oynayan Anatoly Lunacharsky'nin yaşamını, düşüncelerini ve Sovyet tarihindeki yerini birlikte inceledik. Lunacharsky, yalnızca bir devlet yöneticisi değil, aynı zamanda eğitimin, sanatın ve kültürün toplumsal dönüşümdeki gücüne inanan önemli bir devrimci düşünürdü. Umarız bu videomuz sizlere Lunacharsky'nin hayatı ve Sovyetler Birliği'nin kültürel inşa süreci hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunabilmiştir. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Sovyet yolculuğu videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.